Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu suplayı yapıyoruz. Daha önce bu şekilde baklava dilimi runner'ını paylaşmıştım. Bugün sizlerle onun takımı olan bu suplayı yapıyoruz. Çok tatlı oldu. Runner'la güzel bir takım oldu. Bu örneği istediğiniz farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde büyük örtüsünü yaptım. Bunu bu şekilde yastığa dikerek yastık kılıfı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek kolay ama yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunu da sırasıyla video sırasında anlattım. Videoyu atlamadan izlersek bütün detaylara sahip olmuş oluruz. Aynı supla örneğinden bu şekilde örtüde yaptım. Suplayı büyüterek bu şekilde büyük örtüde yapabilirsiniz. Nasıl büyütebileceğinizi video içinde gösterdim arkadaşlar. Bu model ütü isteyen bir model. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih ederseniz sizin için iyi olacaktır. Suplayı yaparken bu şekilde %100 koton ip kullandım. Runner'da da aynı ipi kullandığım için %100 koton ip kullandım. Diğer modellerde bu şekilde 2 mm koton makrome ip kullanıyordum. Yaptığım büyük kare örtüde de bu şekilde 2 mm koton makrome ip kullandım. İp alırken bir karışıklık olmaması için, aynı özelliklerde ip olması için şu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Arkasında ipin içeriğine bakıyoruz. %100 koton değil bu. Bu kullandığım %100 koton ama makrome ipi koton ve polyester ve rayon, bazen başka bir karışım da olabiliyor. %100 koton olmayacak bu makrome ip. Bu şekilde karışımlar olacak. Aldığınız ipte bu yüzdelikler farklı olabilir. Ben her ip aldığımda bazen bu yüzdelikler değişiyor. İpin arkasında tığ önerisi 2 ile 4 mm diyor. Benim elime 4 mm yatkın olduğu için 2 ipte de 4 mm tığ kullandım. Bu makrame ipine benzer ip almıştım Türkiye'de. Sipariş ettiğimde etiketle gelmediği için şu anda etiketini gösteremiyorum. R Natura yazıyor. Aşağıda açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Bu da polyester ve makrame karışımı aynı. Bir de ipin arkasındaki gramajlara bakıyoruz. Bu ikisinin gramajları aynıydı. 250 gramda 250 metre ip var. Bu ölçüde size yardımcı olacak. Bunda da aynı şekilde 250 gramda 250 metre ip var. %100 koton makrome iplerde daha az ip oluyor. Gramla metre birbirini tutmuyor. Bu metre ile grama da bakarsanız aynı içeriklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Modelin yapılışına başlamadan önce ben de emeklerim karşılığını alabilmem için bir beğen ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen modelin yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Tığımı geçirerek bu şekilde bir tur zincir attıktan sonra sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu benim ilk zincirim. Toplamda 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı halka içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Dördüncüyü de tamamlamış oluyorum bu şekilde. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Şimdi hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de benim ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden bir zincir tığıma doluyorum. Burada 3. zincire batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bir zincir yaparak bu şekilde sıramı bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya normalde bu şekilde aynı yönde giderdik. Bu modelde başlangıçta bir zincir çekmiştim. 2 zincir daha çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bu şekilde dönerek yapıyoruz. Her sırada böyle yapacağız. Şimdi aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu ilk yaptığımız zincirle toplamda 3 oluyor ve köşemizin yarısını oluyor. Yarısını da sıra sonunda yapacağız. Arada 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tığıma doluyorum. Sıradaki köşeye gelerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2
ve 3, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3, 5 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan, 1 2 ve 3, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. Köşeler hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Diğer sıralarda da aynı şekilde. 5 zincir, sıradaki köşeye gelerek aynı köşe işlemini yapalım. Bu köşeyi de aynı şekilde yaptım. 5 zincir çektim. Şimdi başlangıç kısmındaki olan boşluğa geliyoruz. Köşenin diğer yarısını yapıyoruz. Başlarken yarısını yapmıştık. Toplamda 3 trabzan yapıyoruz. Birleştirme noktasını aynı diğer sıradaki gibi yapıyoruz. 1 zincir. Burada 3. zincire batarak bir çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde üçünü birlikte 3 zincir çekerek yeni sıraya dönüyorum. Her sırada bu şekilde dönerek yapıyoruz ki suplanın şekli düzgün durması için bu şekilde hep dönerek yapıyoruz. Bu şekilde aynı yönde yapmıyoruz. Döndürüyoruz. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Bu başlangıçlar, köşeler hep aynı olacak. Toplamda 3 oldu. 5 zincir, boşluğa gelerek 3 trabzan, 1 2 ve 3, 5 zincir, köşeye gelerek aynı bu köşe işlemini yapıyoruz. Tek tarafta 3 trabzan, arada 3 zincir, aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3, 5 zincir, 5 zincir. Şimdi bu boşlukta yaptığımız aynı bu 3 trabzanı burada yapıyoruz. 1 2 ve 3, 5 zincir çekerek köşe işlemini yapıyoruz. Burada köşe yapmaya devam ediyoruz. Şimdi köşeleri aynı, bu ara boşlukları da aynı bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 5 zincir çekerek köşenin diğer yarısını yapıyorum. Üç trabzan, 1 zincir, burada 3. zincire batarak çakma trabzanı yapıyorum. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Yeni sıraya dönüyoruz. Köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. 2 trabzan daha yaparak toplamda 3 olmasını sağlıyoruz. 5 zincir. Şimdi baklava dilimi yapmaya başladık. Bu ilk sırasıydı. Şimdi baklavayı genişletmeye çalışıyoruz. Şimdi boşlukta hemen bu trabzanın yanında trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde de zincirden tutacağım. Bu tarafa doğru gelmesin. 1 2 ve 3, arada 1 zincir. Aynı şekilde burada da boşlukta hemen trabzanın yanında trabzan yapmaya başlıyorum. Zincirde de bu şekilde tutalım. Bu tarafa doğru kayma olmasın. 3 trabzan, 5 zincir, köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. Köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. 1 zincir. Bu şekilde bir çakma trabzan yaparak sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Tekrar aynı şekilde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu başlangıçlar hep aynı. Şimdi dilimi büyütmeye devam ediyoruz. 5 zincir. Aynı aşağıda yaptığımız gibi trabzanın yanında boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3, 1 zincir. Şimdi arasında boşlukta 3 trabzan yapıyorum.
Bir zincir. Burada da boşlukta trabzanın yanında 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir. Köşeye gelerek tekrar köşe işlemini yapıyoruz. Köşeler hep aynı. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde aralara buradaki yaptığımız gibi köşelere de köşeleri yapıp sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir, bir çakma trabzan, 3 zincir yaparak sıramı tersine dönüyorum. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. Şimdi büyütme işlemine devam ediyorum. 5 zincir. Aynı şekilde trabzanın yanında boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 2 3 trabzanların yanında olması gerekiyor. Bir zincir, ara boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Bir zincir, boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, boşlukta trabzanın yanında 3 trabzan yapıyorum. Büyütmeye devam ediyoruz çünkü. 5 zincir, köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. Köşeyi tekrar göstermeye gerek yok. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Şimdi bu nokta en dikkat etmemiz gereken nokta. Şimdi bu noktada ben artık dilimlerimi küçültmeye başlıyorum. Bu suplayı biraz daha büyütmek istiyorsanız bu noktada büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu biraz daha büyük yapmak istiyorsanız, 1-2 sıra daha eklemek istiyorsanız burada dilimi büyütmeye devam edebilirsiniz. Aynı burada sıralarda yaptığımız gibi buralara trabzan yaparak bu dilimi büyütebilirsiniz. Büyütme işlemini burada yapıyoruz. Dilimin ortasında yapıyoruz. Eğer bunu dilim bittikten sonra büyütmeye çalışırsak bu dilimler küçük olur. Kenar zinciri çok fazla olur. Büyük örtüde de bu dilimlerden büyüterek büyüttüm. Bunda toplamda bu sıralardan 9 sıra yaparak bunu büyütmüşüm. Suplada bunu daha fazla büyütmedim. Çünkü suplam çok büyük oluyor. Kenar detayı da var. Onu da göz önünde bulundurarak bunu büyütmüyorum. Benim yaptığım supla ölçüsü bana göre iyi olduğu için artık büyütme işlemi yapmıyorum. Buradan sonra kesme işlemini yapıyorum. Siz büyütme işlemini yaptıktan sonra şu anda yapacağım sıra gibi küçültmeye başlayabilirsiniz. 3 zinciri yapıp sıramı dönüyorum. Dönerek yapıyoruz. Her sırada aynı şekilde olacak. 2 trabzan daha yapıyorum. Şimdi suplamız köşeden büyümeye devam ediyor ama bu dilimimiz küçülmeye başladı şu anda. Bu sırada küçültme işlemini yapıyorum. 5 zincir. Burada direkt 3. zincire de batabilirsiniz. Benim gibi boşlukta tam ortada bir sık iğne de yapabilirsiniz. 5 zincir. Artık burada trabzan yapmıyoruz. Bu ikisi arasındaki boşlukta 3 trabzan. Bundan sonraki sıralarda zincir daha yoğunlukta olduğu için buradan sonrası da kolay gidiyor. Sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Şimdi burada da dilimi küçültmeye başlıyoruz. Burada trabzanı yapmayacağız. Aynı buradaki gibi zincir yapmaya başlıyoruz. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, köşe yapmaya başlıyoruz. Köşeler hala aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı şekilde 3 zincir çekip tersine dönüyorum. Köşe aynı, 2 trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu zincirli kısımları yapmaya devam ediyoruz. Dilimi küçültüyoruz. 5 zincir,
Aynı burada zincire batarak ortada bir sık iğne, 5 zincir, 1 2 3 4 5, sıradaki zincire gelerek bir sık iğne, 5 zincir, dilimleri küçültmeye devam ediyoruz. Sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan, bu zincirli kısımlara başlayınca çabucak bitiyor. Sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan, dolgu olmadığı için böyle zinciri yapınca kolay bitiyor. 5 zincir, sıradaki boşlukta ortada bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dilimin son sırası kaldı. 3 zincir, aynı şekilde sıramın tersine dönüyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. 5 zincir, boşlukta ortada bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta ortada bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne, 1 zincir. Şimdi 5 zincir çekeceğim. Eğer sizin de böyle düğümleriniz denk geldiyse bu şekilde bir sefer altından bir sefer üstünden zincir çekerek bu ipi saklayabilirsiniz. 5 zincir, son dilimdeki son sırayı yapıyoruz. Bu iki trabzan arasında 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi aynı şekilde zincir çekmeye devam ediyoruz. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, köşe yapmaya başlıyoruz. Sonraki sıralara bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu baklava dilimi bitti. Şimdi sadece zincirli sıra yapıyoruz. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Aynı şekilde başlıyorum. 2 trabzan daha. 1 ve 2. Beş zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, bütün boşluklarda bu şekilde 5 zincir ve bir sık iğne yapıyoruz. 3 4 5, sıradaki boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi burada artık bunların üzerinde batmaya yer yok. 5 zincir, sıradaki boşluğa giderek bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Buradaki boşluklara da aynı şekilde batıyorum. Köşeyi de tamamlayarak sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bunun iç kısmı bitti. Şimdi sadece buraları toparlama işlemi yapacağız. Sıramı birleştirdim. 3 zincir çektim. Sıramı tersine döndüm. Köşeyi aynı yapıyorum. 2 trabzan daha ekleyerek toplamda 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar yaparsam, bu püskülleri yaparsam çok salaş duracak. Çok marul marul olacak. Bu sırayı toparlamak için şimdi 3 zincir, boşluklarda bir sık iğne, aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde toparlama işlemi yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde toparlamak için yapıyoruz. Köşeyi de aynı. Bütün boşluklara bu şekilde batıyoruz.
Bu sırayı yaparken bu şekilde kasıyor. Sizinki böyle çok fazla kasıyorsa bu aradaki zincirleri 4 yapabilirsiniz. Şu anda benimki böyle kasıyor ama bu kenar oyasını yapınca bu biraz daha böyle geriliyor. Tam ideal ölçüye geliyor. Eğer bu kıvrılmadan çok rahatsız oluyorsanız 4 zincir yapabilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi benim kenarlarda topluyor ama bunu kenar sırası yapınca düzeliyor. Şimdi sırayı birleştirirken benim ortadan başlamama gerek kalmadığı için aynı şekilde bitirmiyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu ilk zincirin tepesine batarak bir iç sürme yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada da tersine dönmeme gerek yok. Çünkü burada batarken daha rahat batarım zincirlere. Bu bir püskülü yaparken bunu istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Suplada 15 zincirle yaptım. Büyük örtüyü yaparken 20 zincirle yaptım. Runner'ı yaparken de 20 zincirle yapmıştım. Bunu hatta 10 zincirle de yapabilirsiniz. Bunu ne kadar uzun yaparsanız zincirlerinizi o kadar ip gidecektir. Onu göz önünde bulundurarak bu zincire karar verelim. Ben suplada 15 benim için daha iyi oldu. Bu şekilde 15 zincirle yapıyorum. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu bu zincirin tepesine batmıştık. Şimdi sıradaki trabzanın arka teline batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki trabzanın arka teline batarak bu şekilde direkt de batabilirsiniz ama arka tellerini yapınca daha güzel durdu. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. 15 zincir. Sıradaki zincirin arka teline batarak bir sık iğne, sıradaki zincirin arka teline batarak bir sık iğne, 15 zincir, sıradaki zincirin arka teline batarak bir sık iğne, sıradaki sık iğne var. Sıradaki sık iğnenin arka teline batarak bir sık iğne. Bu şekilde sırada ne varsa zincir, sık iğne, trabzan onların tepesine batarak yapıyoruz. 15 zincir, yanındaki zincirin arka teline batarak bir sık iğne, sonra yanındaki zincirin arka teline batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla hepsine batarak köşeye kadar yapıyoruz. Kenarları bu şekilde sırasıyla batarak köşeye kadar yapalım. Köşede bir farklılık yapacağız. Köşeyi göstereceğim. Şimdi köşeye kadar yapalım. Şimdi köşeye kadar sırasıyla yaptım. Böyle arka tellerine batınca bakın böyle hem çizgi görünüyor hem de bu daha güzel duruyor. Şimdi köşede buradaki gibi yaparsak bu araları açık duracak diye burayı biraz daha sık sık yapıyorum. Şimdi burada battım. İkinci sık iğnemi yaptım. 15 zincir, aynı en son battığım yere batarak bir iç sürme yapıyorum. Sıradaki zincire bir sık iğne yapıyorum. 15 zincir, aynı boşluğa aynı zincire batarak bir iç sürme yapıyorum. Sıradaki zincire bir sık iğne yapıyorum. 15 zincir, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aynı zincire bir iç sürme yapıyorum. Şimdi yanındakine batmıyorum. Şu anda ortadaki ikinci zincirdeyiz. Yaptığımız işlemi aynı boşlukta tekrar yapıyorum. 15 zincir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aynı boşluğa batarak bir iç sürme yapıyorum. Yani tek boşlukta bu şekilde 2 zincir oldu ortada. Şimdi yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 15 zincir, aynı boşluğa batarak bir iç sürme yapıyorum.
sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonrası artık normal bir şekilde oluyor. Böyle yapınca köşe daha yoğun oluyor. Köşeler daha iyi oluyor. Buradaki gibi yaparsam burası böyle seyrek duracaktı. O yüzden öyle yapmadım. Şimdi bu şekilde bütün kenar ve köşeleri yapalım. Bu son köşeyi de aynı yapıp birleştirelim. Sıra sonuna kadar bütün kenarları yaptım. Köşeyi de aynı gösterdiğim şekilde yaptım. Son başladığım yere batarak bu şekilde bir iz sürme yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi bunu ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. İpim ütüye elverişli olduğu için bunu tersten ütülüyorum. Sonra size bitmiş halini gösteriyorum. Suplayı ütüledim. Büyük örtümü de ütüledim, masaya serdim. Çok güzel oldular. İkisini de çok beğendim. Yastığın üzerine de koyunca da çok güzel oldu. 3 şeklini de beğendim. Runner'la da çok güzel bir takım oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım supla bu zincir püskülleriyle birlikte kenardan kenara kadar 37 santim oldu. Bu benim için yeterli bir ölçüydü. O yüzden çok büyütmedim. Bunu siz isterseniz büyütebilirsiniz. Bu yaptığım büyük örtü de kenardan kenara 68 santim oldu. Bunu da istediğiniz kadar büyütüp ya da küçültebilirsiniz. Bu ölçülerdeki bir suplaya yaklaşık 150 metre kadar ip gitti. Bu ölçülerdeki bir örtüye de 500 metre ip gitti. Daha büyük olduğu için püskül kısmını özellikle daha çok ip yiyor. Suplayı yaparken neredeyse ipin yarısı sadece püskülleri gitti diyebilirim. Bu yaptığım büyük örtüde de bu kenar kısmına bayağı bir ip gitti. Model ütü isteyen bir model. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih etmeniz iyi olacaktır. Ütüledikten sonra model kendini daha iyi gösteriyor. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.